Merhaba arkadaşlar. Uzun evrimsel süreçteki hangi olgulara bakmamız gerekiyor ki millet oluşumunun temellerini anlayabilelim? En azından bugün göründüğü kadarıyla istikrarlı bir biçimde varlığını sürdüren millet olgusunu olanaklı kılan kuşkusuz bazı uzun evrimsel süreçle ilgili özelliklerimiz var. Antik dönemden düşünün. Antik dönemde Yunanistan'da Sparta diye bir topluluk vardı biliyorsunuz. Spartalıların Yunan tarihiyle ya da geçmiş tarihle ilgili okumalar yapmış arkadaşlar bileceklerdir. Spartalılar da bir tür paranoyak toplumdu. Yani onlar da her şeyi savaşçılığa göre belirlemişlerdi. Ve savaşçılık o kadar onlarda idealleştirilmiş bir durumdu ki yani söylentilere göre yeni doğan çocukları bile örneğin işte dağ başına bırakıyorlardı. 3 gün içerisinde hayatta kalmazsa o çocuğa bir daha gidip ilgilenmiyorlar. 3 gün sonra gidiyorlar, eğer çocuk hayatta kalmışsa onu alıp büyütüyorlardı. Yani tabii bu efsaneye karşı çıkanlar da var ama ben sadece genel olarak yaklaşımlarını anlatmak için söylüyorum. Çünkü Spartalıların yaşantılarının başka düzeylerinde bu savaşçılığa ve askeri disipline verdikleri aşırı önem, onların nasıl bir toplum olduklarına ilişkin birçok veri var. Ama bunlar yani Spartalılar ve onlara benzeyen başka toplulukların da sürgit varlıklarını sürdürmeleri ve yaşamlarını ilerletebilme olanakları ne yazık ki yok diyor. Nitekim bunun benzer bir örneği, Spartalıların benzer bir örneği Amazon ormanlarında Yanomami diye çok savaşçı bir kabile vardı. Bu kabilenin erkekleri de olağanüstü saldırgan ve aşırı savaşçı oldukları için onlar da dış dünyayla ilişki kurduklarına ve zaman içerisinde onlar da varlıklarını sürdüremediler. Örneğin geçmişte kendi içlerinde ensest yasaklarını hiç tanımayan, ensest kurallarını ihlal ederek yaşayan birçok topluluk vardı. Ama bu toplulukların çoğu da kısa sürede genetik darboğazlara girerek genetik çeşitlilikleri yok olduğu için bunlar da yok olmak zorunda kaldılar. Şimdi bütün bunları niye anlatıyorum? Bütün bunları anlatmamın nedeni şu. Yani insan türü belli ortamda, belli koşullarda evrimleşti. Yani primat kuzenlerimizden ayrıldıktan sonra geliştirdiğimiz 7-8 milyon yıllık süreçteki bir takım adaptasyonlar, refleksler, içgüdüler insan türüne ait genel bir şemayı ve yönü belirliyor. Bu yöne uymayan, bu yönün dışında bir takım özellik geliştiren toplumların yaşama ve barınma şanslarını, kendilerini sürdürme olanakları pek olmuyor. Şimdi bu açıdan baktığımızda yeryüzünde yaklaşık 200 yıldır bu kadar yaygın bir olgu olarak millet olgusunun yaygınlaşması ve tutunması ve hala görünür durumda gücünden bir şey kaybetmemiş olması bize bu noktada bir ipucu sunuyor. Bu ipucu da şudur. Demek ki bu millet olgusu insan türünün uzun evrimsel süreçte geliştirdiği bir takım özelliklerle son derece örtüşen bazı yanları olması lazım. Bu örtüşen yanları olduğu için yani insan türünün genel gidişatına ve onun genetik, biyolojik yapısına, buna bağlı olarak geliştiği adaptasyonlara, içgüdülere ve reflekslere uygun bir takım özellikler barındırdığı için bu kadar başat bir toplumsal biçim olmayı sürdürüyor. O zaman dolayısıyla biz insan türünün günümüzdeki en yaygın büyük birlik biçimi olarak millet olgusunu kavrayabilmemiz için insan türüne denk düşen ve insan türünün geliştirdiği bir takım özellikler, yapı ve düzeneklerle açıkça çelişki göstermeyen özelliklerin neler olduğuna bakmamız gerekiyor. Şimdi bu açıdan konuya bakabilmemiz için de çevremizdeki başka hayvanların, bu hayvanların yaşadıkları toplumsal birimlerin neler olduğunu ve bu hayvanların nasıl, neden bu biçimlerde geliştiklerine kabaca bakmamız gerekiyor. Değişik hayvan türlerinin nasıl yaşadıklarını gözlerimizi çevirdiğimizde ilginç durumlarla karşılaşabiliyoruz. Kuşlarda
en genelde iki çeşit kuş türü vardı. Birinci tür kuşlar yuvadan kaçan kuşlar diye Türkçeleştirmiştim. Yuvadan kaçan türler yani yavrular doğduktan çok kısa bir süre sonra yuvadan uçarak ya da ayrılarak kendi başlarına yiyecek arama ve başlarının çaresine bakabilen kuşlar demek. Yuvadan kaçan kuşların özelliği şu: bu kuşlar yumurtadan çıktıkları zaman tüyleri oldukça gelişmiş oluyor. Gözleri açık oluyor. Hareketli oluyorlar ve kısa sürede ayaklanıp kolaylıkla yürüyebilir ve besin aramaya başlayabiliyorlar. Bunların en klasik örnekleri hepimizin çevremizde kolaylıkla gördüğümüz gibi, örneğin tavuklar, ördekler, kazlar, hindiler. Bunlar yuvadan kaçan kuşlar. Yani bunların yavruları yumurtadan çıktıktan çok kısa bir süre sonra yürümeye, dolaşmaya ve sağda solda besin aramaya başlıyorlar. Yani hiçbir zaman bunlara anneleri yiyecek falan vermiyor, bir şey yapmıyorlar yani. Sadece annelerini takip ediyorlar. Anneleri çok kısa bir süre için onlara koruma hizmeti veriyor. Daha sonra başlarının çaresine bakıyorlar. Ama örneğin yuvada kalan kuşlar böyle değiller. Yine çevremizden çok iyi bileceğimiz gibi, örneğin diyelim kargalar, güvercinler, serçeler, bir takım yırtıcılar, şahin, kartal. Bu tip kuşlar, bunların yavruları örneğin doğduklarında bazılarının gözleri bile açık olmuyor. Bir et yığını gibi oluyorlar. Tüyleri falan hiç olmuyor. Uzunca bir süre yuvada kalmak zorundalar. Yani ayaklanıp hareket edemedikleri için anneleri dışarıdan yiyecek, anneleri ve varsa bazı türlerde babalar dışarıdan yiyecek getiriyor. Onların ağızlarına yiyecekleri vererek onları besliyorlar. Yani türüne göre 15-20 günden 1-2 aya kadar bunların beslenmeleri gerekiyor. Dolayısıyla bunlar korunaklı yuvalarda ve bakılmaları gereken türler. Şimdi bu kuşlarda görülen bu ikili özelliğin benzeri sürüngenlerde ve memelilerde farklı biçimlerde oluyor. Bazı sürüngen türlerinde yuvadan çıkan yavrular hiçbir biçimde anne babanın bir ilgisi falan olmuyor. Yani anne yumurtalarını yumurtluyor, ondan sonra çekiyor gidiyor. Yavrular yumurtadan çıktıktan sonra kendileri hayatta kalmaya çalışıyorlar ve her şeylerini kendileri yapıyorlar. Ama diyelim bazı sürüngenlerde, ki bunlara örnek olarak timsahları verebiliriz. Timsahlar yavrularını belli bir süre dişlerinin arasında, ağızlarında falan korumaya, onları beslemeye falan çalışıyor. Ama birçok sürüngen türünde böylesi bir koruma yok. Yani başka balıklarda, kurbağalarda, kertenkelelerde falan da buna benzer bir koruma yok. Bu tür hayvanlar devamlılıklarını sağlamanın garantisi olarak örneğin aşırı üremeyi yöntem olarak seçiyorlar. Yani bir kurbağa diyelim işte suya binlerce yavru bırakıyor ya da bir kaplumbağa, örneğin deniz kaplumbağaları sahile açtıkları bir çukurun içerisine neredeyse 100'e yakın yumurta bırakıyorlar. Yumurtaları kapatıyor, ondan sonra çekiyor gidiyorlar. Afrika ile ilgili belgesellerde mutlaka gözünüze çarpmıştır. Örneğin bazı ceylanlar ve bazı sığır ve antilop türleri, örneğin doğumdan çok kısa bir süre sonra yavrular hemen ayağa kalkıp koşmaya başlıyorlar. Yani bu bazı türlerde bu yarım saat, bir saati bile geçmiyor. Örneğin mavi antilop diye bir tür var. Bu mavi antilopun yavrusu doğduktan yarım saat sonra koşmaya, o günün sonunda da örneğin koşarak sırtlanlardan falan kaçmaya becerebiliyor. O gelişmesi o kadar hızlı oluyor. Yani bu türlerin yavruları son derece aynı yuvadan kaçan kuşlarda gördüğümüz özellikleri bunlarda da görebiliyoruz. Ama bazı türlerde hiç böyle özellikler yok. Örneğin diyelim ayılarda, kedilerde, köpeklerde, primatlarda, maymunlarda, özellikle insanlarda, fillerde bu yavrular çok uzun bir süre anne babaya bağımlı bir biçimde kalıyorlar ve uzun bir
koruma kollama döneminden geçmeleri gerekiyor. Yani bu koruma kollama döneminden geçmeleri gerektiği için bu tür türler, örneğin bunların üreme sayıları da o kadar fazla yavru olmuyor. Örneğin diyelim günümüzde insan türünde bile bu 1-2 seneyi buluyor. Oysa ki şempanzelerde bu süre örneğin 4-5 seneyi bulabiliyor. O orangutanlarda falan da böyle. Yani burada da ne görmüş oluyoruz? Demek ki belli hayvan toplulukları belli çevresel koşullara, çevresel avcıların durumuna ve besin durumuna göre farklı üreme stratejileri ve farklı topluluklar oluşturma eğiliminde oluyorlar. Örneğin diyelim aslanlarda bir erkek aslanın, alfa erkeğin liderliğinde bir aile oluyor. Yani 8-10 arası değişen dişiyle birlikte bir erkek aslan bir aile, bir topluluk oluşturuyor. Oysa ki fillerde sürü gene dişilerden oluşuyor. Fakat sürünün başında bu sefer bir erkek değil, dişi deneyimli ve yaşlı bir dişi oluyor. Fil sürülerinde doğan erkek yavrular belli bir yaşa geldikten sonra sürüden ayrılmak zorunda kalıyorlar. Bu sürülerin oluşturulması sırtlanlarda aynı biçimde dişilerin hakimiyetinde sürüler oluşturulurken, örneğin şempanzelerde karma bir biçim ortaya çıkıyor. Şempanzelerde erkeklerin birlikte bulundukları, erkeklerle dişilerin birlikte bulundukları daha değişik bir sürü biçimi var. Ama gorillerde erkeklerin tek bir alfa erkeğin hakimiyetinde bir sürüleşme özelliği var. Şimdi peki bu kadar farklı hayvan türünde bu kadar farklı özelliğin gelişmesinin nedenleri nedir? Yani örneğin bazı sosyal böcekleri düşünün. Sosyal böceklerde iş bölümü o kadar gelişmiştir ki bazıları örneğin üremeden feragat ederek yalnızca askerlik ya da işçi arılı diyelim, arılarda işçi arılar, asker arılar vardır. Bir de kraliçe arılar vardır. Örneğin onun görevi sadece üremedir. Diğerleri bu üreme işinden feragat ederek onun üremesi için gönüllü fedakarlıkta bulunurlar. Bazı memeli türlerinde soliter yaşam biçimi oluyor. Soliter tek başına, yalnız demek. Örneğin diyelim kaplanlar, leoparlar, ayılar, kutup ayıları, gergedanlar, bu tip hayvanlar tek başlarına yaşıyorlar. Yani evrimsel süreçte tek başına yaşamanın da belli avantajları oluyor. Bunun nedenleri değişik olabiliyor. Besin durumuna göre, avlanma koşullarına göre, toplu halde bulunmanın getirdiği hastalık risklerinin azaltılması gibi bir takım etkenlerle bazı hayvan türleri bu yönde evrimleşmiş olabiliyor. Ama bazı hayvan türleri de tekrar çevresel koşullara, avcıların durumuna, besin koşullarının durumuna göre örneğin toplu halde savunma durumuna geçmek konumunda da kalabiliyorlar. Örneğin mutlaka sizler de görmüşsünüzdür, bazen gökyüzünde sığırcıkların falan yüz binlercesinin bir araya gelip dans ettikleri görülür. Onlar bunu keyif olsun, dans etmek için yapmıyorlar. Aslında bir takım yırtıcılara karşı korunmak için bir araya geliyorlar. Aynı durumu denizde bir takım balıklar da yapıyorlar. Bazı balıklar birlikte bir sürü haline gelerek ve hep birlikte hareket ederek büyük avcılara karşı rakipmiş gibi hareket ederek böylelikle korunma sağlamaya çalışıyorlar. Diğer primatların birçoğunda gördüğümüz özellikler insanlarda da var. Şimdi insanların evrimsel süreçte geliştirdikleri bu özelliklere baktığımızda bunun belli sınırlarının olduğunu görüyoruz. Yani biyologların yaptıkları çalışmaların sonucunda örneğin insanların grup büyüklüğünü belirleyen belli koşullar olduğu ve bunlara göre bu grup büyüklüklerinin belirlendiği söyleniyor. Örneğin bunların en önemli ve en dikkat çekici olanlarından birisi Dunbar sayısıdır. Şimdi Dunbar ve arkadaşlarının yaptığı çalışmalar
sonucunda insan beyninin toplumsal ilişkilerde geliştirme özelliklerinde belli sınırlar olduğu ve bu sınırlara göre insan topluluklarının belirlendiği söyleniyor. Yani nedir bu? Örneğin diyelim bir insan en yakın çevresi 5 ile 10 arasında insandan oluşuyor. Bunun yanı sıra bunun bir üst basamağında yakın dost ya da yakın arkadaş grubu oluyor. 10-15 kişiden oluşuyor. Bunun daha çevresinde kalıcı ve düzenli ilişkiler sürdürdüğü 30-50 arasındaki kişiden oluşan daha bir geniş halka var. Bir de onun dışında bu toplulukla birlikte insanların iyi kötü hafızasına yerleştirebileceği ve ilişki sürdürebileceği insan sayısı ise 120 ile 150 arasında. Yani gerek geçmiş tarihsel toplumsal örnekler, antropolojik çalışmaların ortaya koyduğu rakamlar aslında bunu doğruluyor. Yani geçmişten bu yana işte değişik topluluk biçimlerinin, kabilelerin, gençlerin, bunların birliklerinin ve daha büyük kabile birliklerinin ortaya çıkmasında bu rakamlara uygun düşen ilişkilerde toplulukların olduğu söyleniyor. Nitekim bu, örneğin diyelim askeri birliklerin yapısına baktığımızda biraz önce Dunbar sayısı ile ilgili verdiğim rakamların hemen hemen askeri birliklerin küçükten büyüğe sıralanmasına denk düştüğünü görüyoruz. Yani diyelim bir en küçük askeri birlik olarak TİM'i düşünün. TİM'ler genellikle 5-6 kişiden ya da en fazla 10 kişiden oluşur. TİM'den sonra manga gelir askeri birliklerde. Mangalar da biraz önce söylediğim işte yakın arkadaş grubunu oluşturur. Mangadan sonra takım, takımdan sonra birlik, bölük, böyle tabur diye rakamlar gidiyor ve bu rakamlar esas olarak aslında ilk temelleri Dunbar sayısına denk düşecek bir biçimde belirlendikleri anlaşılıyor. Değişik hayvan türlerinin farklı boyutlarda topluluklar oluşturmaları ve bunların gelişmelerine baktığımızda biyolojik açıdan bakıldığında farklı bir takım özelliklerden de söz edilebiliyor. Örneğin polimorfizm diye bir özellik var. Polimorfizmde bazı türler aynı genetik yapıda olmakla birlikte ortama daha iyi uyum sağlayabilmek için farklı özellikler geliştirebiliyorlar. Örneğin jaguarlarda bu görülüyor. Jaguarlar aslında aynı tür olmasına rağmen bazı jaguarlar, siyah jaguarlar ve benekli jaguarların olduğunu biliyoruz. Bunlar işte polimorfizmin bir özelliği. Polifenizm denilen bir olgu var. Polifenizm olgusunda da bir canlı türü bulunduğu ortamdaki koşullara göre aynı genetik yapıya sahip olmasına rağmen farklı biçimlerde gelişebiliyor. Örneğin diyelim bu bazı kelebek türlerinde yazın ve ilkbaharda ortaya çıkan yavruların renkleri farklı olabiliyor ortama uyum sağlayabilmek için. Oysa ki bunlar ayrı türler değil, aynı tür. Değişik bir polifenizm türü de örneğin su pirelerinde görülüyor. Eğer güçlü yırtıcıların kokusunu aldıklarında bu su pireleri birden bir araya gelerek güçlü bir savunma topluluğu oluşturma yönünde bir eğilim gösteriyorlar. Bu örneklerdeki çeşitliliğin hayvanlar dünyasında hangi boyutlara ulaştığını görmek açısından örneğin çöl çekirgeleri çok çarpıcı bir örnek. Şimdi çöl çekirgeleri aslında bildiğimiz çekirgeler gibidir. Yeşil çekirgelerdir ve tek başlarına yaşarlar. Yani besin buldukları sürece bulundukları ortamda o yeşil bitkileri yiyerek ve yeşil renkleriyle birlikte korunma sağlayarak yaşarlar. Fakat diyelim bir kuraklık oldu. Kuraklık olduğu zaman yeşil çekirgelerin renkleri dönüşmeye başlar. Daha da önemlisi kuraklıkla birlikte besinler azaldığı için belli bölgelerde bitkiler bulunduğu için oraya doğru hareket ettiklerinde bu sefer
diğer çekirgelerle temas etmeye başlarlar. Diğer çekirgeler arka ayaklarının gerisine dokunmalarıyla birlikte bu çekirgelerde serotonin denilen, yani mutluluk hormonu olarak bilinen bir hormon salgılanmaya başlanır ve serotonin hormonunun salgılanmasıyla birlikte bu çekirgeler hızla dönüşmeye başlar. İlk olarak örneğin renkleri solmaya başlar. Yani yeşilden açık sarı ve siyah renklerin karışımından oluşan göze çarpar bir renk haline gelmeye başlar. Daha önce tek başına yaşayan bu hayvanlar serotonin patlamasıyla birlikte giderek sürüler halinde olmaya başlarlar. Ve bir süre sonra bu, eğer kuraklık devam eder ve bu polifenizm aşaması giderek sürü oluşturma aşamasına geçer. Yani tek tek yaşayan çöl çekirgeleri birdenbire milyonlarca, milyarlarca çekirgeden oluşan büyük sürüler haline gelirler. Hep birlikte bir yerlere ulaşır, karnımızı doyururuz ya da hep birlikte yok oluruz moduna girmiş olurlar. Ve böylelikle örneğin eski kutsal kitaplarda falan, Orta Doğu'da falan çok sık anılan, gökyüzünü karartacak kadar milyarlarca çekirgeden oluşan büyük çekirge sürüleri ortaya çıkmaya başlar ve bunlar uzun mesafeler alarak kondukları her yerde bütün yeşillikleri anında yok etmeye başlarlar. Verdiğim bütün örnekler aslında bize şunu gösteriyor. Her hayvan türü içinde bulunduğu ortamla dinamik bir ilişki kurar. Besin durumuna, avcıların durumuna ya da avların durumuna ve çevresel koşullara göre arada bulunma biçimlerini değiştirebilirler. Bazı türler tek başlarına yaşarken bazıları bir arada bulunmayı dişiler temelinde, bazıları erkekler temelinde, bazıları da tamamen farklı biçimlerde geliştirebilirler. Yani bu konuyla ilgili olarak örneğin primatlarda ve memelilerin çoğunda geçerli olan akraba seçilimi olayından daha önceki videolarda söz etmiştim. Akraba seçilimi de esas olarak şu, yani belli bir türün kendi genlerini koruyarak üreme başarısını devam ettirebilmek için akrabalarını kayırma diye bir özellik vardır. Bu akrabaları kayırma özelliği bazen özgecilik dediğimiz, yani altruizm, fedakarlık boyutlarında bir takım tepkilerin gösterilmesine de neden olabilir. Yani bunu örneğin çayır sincaplarında ve çayır köpeklerinde, yani değişik bir sincap türü görebiliriz. Bunlar örneğin, ya da maymunlarda falan da bu vardır. Bir yabancı bir yırtıcı avcı geldiğinde bu hayvanlar çığlık atarak kendi türdeşlerini korumaya çalışırlar. Doğal olarak çığlığı ilk atan avcıyı ve tehlikeyi üzerine çekebilir. Ama bu sayede akrabalarının hayatını kurtardığı için bu doğal seçilimde bir avantaj olarak değerlendirilip bu tip özellikler korunmuştur. Yani burada şunu anlatmaya çalışıyorum. Değişik hayvan türlerinde akraba seçilimi özelliğinin ortaya çıkması, toplumsal birimlerin oluşturulmasında bunların etkilerinin yanı sıra insan türünün gelişmesinde çok daha farklı özelliklerin gelişmiş olmasından daha doğal bir şey yok. Yani demek ki çok farklı hayvan türleri bulundukları ortamda varlıklarını sürdürebilmek için doğal seçilim ve diğer biyolojik hayatta kalma mekanizmalarına bağlı olarak belli birlikler ve gelişmeler sağlamalarına koşut bir biçimde insanlarda da bunların benzerini çok farklı koşullarda insanlar geliştirdi ve insanların toplumsallığının benzersiz ve diğer hayvanlarda görülmeyen bir düzeye geldiğinden insanın evrimi konusunu incelerken söz etmiştim. Dolayısıyla kısaca anlattığım bu örnekler ışığında insanın da farklı bir tür olarak kendi toplumsallığını geliştirirken belli özellikler geliştirmiş olduğunun altını çizmek istiyorum. Bu özelliklerin neler olduğunu ve bu özelliklerin millet olgusundan, milletleşme olgusuyla nasıl bir ilişki içinde bulunduklarını sonraki videolarda anlatmaya devam etmeye çalışacağım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.
yorum yapan, destekleyen, eleştiren bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda buluşana kadar hoşça kalın.